Büş Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için misafirlerinize hazırlayabileceğiniz nefis bir iftar menüsü hazırladım. Menüye hızlıca bir göz atalım. Nefis kıvamıyla kırmızı mercimek çorbası hazırladım. Ana yemek olarak tas kebabı, zeytinyağlı barbunya hazırladım. Lokum gibi kıvamıyla gerçekten çok güzel oluyor. Bu sofranın gözdesi olan kıymalı rulo patates hazırladım. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Sebzeli pirinç pilavı yanına tavuk şiş hazırladım. Bu menüye tatlı bir sonla kapanış yapalım dedim ve nefis bir irmikli tatlı hazırladım. Kırmızı mercimek çorbasıyla tariflerimize başlayalım. Tencereye sıvı yağ ekleyip biraz kızdıktan sonra soğanları ekleyip pişirmeye başlayalım. Ara ara karıştırarak 3-4 dakika pişirelim. Küçük küçük doğradığımız patates ve havuçları da ilave edip pişirmeye devam edelim. ...3-4 dakikada bu şekilde pişirdikten sonra yıkayıp temizlediğimiz kırmızı mercimekleri ilave edip karıştıralım. Tuzunu da ilave ettikten sonra tekrar karıştıralım. Mercimeklerin üzerine kaynar suyu da ilave edip karıştırıp kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakalım. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Mercimekler ve sebzeler piştikten sonra rondodan geçirelim. Kıvam biraz koyu geldiği için kaynar su ekleyerek kıvamını açtım. Yaklaşık olarak 10 dakika kadar da bu şekilde pişirdikten sonra üzerinin yağını hazırlayalım. Tereyağı eridikten sonra içine pul biber ve nane ekledim. Yağı çorbayla buluşturduktan sonra artık servise hazır. Kıvamı da lezzeti de şahane olan bir çorba. Yapılışı da çok pratik. Herkesin evinde rahatlıkla yapabileceği nefis bir çorba tarifi. Sıradaki tarifimiz tas kebabı. Yemeğimizi pişireceğimiz tencereyi önceden ısıtalım. Kuşbaşı etleri de tencereye ekleyip ara ara karıştırarak pişirmeye başlayalım. Tencereye ne su ne de yağ eklemiyoruz. Etler kendi suyunu salıp bu suda yavaş yavaş pişecek.
Tüm tariflerin malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Etler suyunu çekince içine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Biraz da sıvı yağ ekleyerek tekrar pişirmeye devam edelim. Yağı ekledikten 3-4 dakika kadar daha pişirdikten sonra içine soğanları ekleyelim. Soğanlar yumuşamaya başlayınca yeşil biber, kapya biber, sarımsak ve baharatları ilave edelim. Salçayı da ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Salçayla birlikte yaklaşık 3-4 dakika kadar pişirelim. Sonra domatesleri ilave edebiliriz. Yemeğimize kaynar suyu ilave ettikten sonra karıştıralım. Yemek tekrar kaynamaya başlayana kadar orta ateşte pişirmeye devam edelim. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısarak pişirmeye devam edelim. Bu şekilde yaklaşık olarak 1,5-2 saate yakın pişirdim. Etler lokum gibi yumuşacık olana kadar pişirmeye devam edebilirsiniz. Yemeği servis ederken üzerine ince kıyılmış maydanoz ilave ettim. Yemeğe gerçekten güzel bir lezzet katıyor. Ramazan sofralarınıza yakışacak güzel bir yemek tarifi. Yapılışı biraz uğraştırıcı gibi dursa da aslında kolay bir tarif. Zeytinyağlı barbunya tarifi. Öncelikle barbunyaları tencereye alıp üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayalım. Barbunyaları bu şekilde bir taşım kaynatarak siyah suyunun çıkmasını sağlayalım. Bu şekilde yaklaşık 20 dakika barbunyaları pişirdikten sonra suyunu süzelim. Tencereye sıvı yağ ekleyip kızdıktan sonra soğan ve sarımsakları ilave edip pişirmeye başlayalım. ...3-4 dakika kadar soğanları kavurduktan sonra içine patates ve havuçları ilave edip pişirmeye devam edelim. Tencereye kapya biber ve yeşil biberi de ilave edip tekrar karıştıralım. Salça, karabiber, pul biber ve tuzu ilave edip tekrar karıştıralım. Yıkayıp suyunu süzdüğümüz barbunyaları da ilave edip pişirmeye devam edelim. Bu şekilde 4-5 dakika kadar pişirdikten sonra üzerine kaynar su ilave edelim. Barbunyaların üzerine hafif çıkacak kadar su ilave etmeniz yeterli. Ara ara karıştırarak pişirmeye devam edelim. Bu sürede eğer suyu azalırsa kaynar su ilave edebilirsiniz. Barbunyalar lokum gibi yumuşacık olduktan sonra ocağı kapatıp soğumaya bırakalım. Ben servis tabağına aldıktan sonra üzerine maydanozu süslemeyi tercih ettim. Maydanoz barbunyaya gerçekten çok yakışıyor. Sıradaki tarifimiz kıymalı rulo patates. Bu sofranın gerçekten gözdesi olan bir tarif. Lezzeti şahane. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle iç harcını hazırlayarak tarife başlayalım. Tencereye sıvı yağ ekledikten sonra kıymamızı ilave edip kaşığın arkasıyla ezerek karıştıra karıştıra pişirmeye devam edelim.
Kıyma suyunu salıp çektikten sonra içine soğanları ilave edebiliriz. ...3-4 dakika kadar soğanlarla pişirdikten sonra kapya biber ve yeşil biber ilave edelim. Baharat olarak sadece karabiber, pul biber ve tuz kullandım. Biberleri ilave ettikten sonra da yaklaşık 5-6 dakika kadar bu şekilde pişirdim. Karışımın içerisine salçayı ilave edip karıştıralım. Bir çay bardağı kadar suyu ilave ettikten sonra suyunu çekene kadar pişirmeye devam edelim. Patatesli harcı için patatesleri rendeleyelim. Rendelediğimiz patateslerin suyunu sıkalım. Patateslerin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, yumurta, maydanoz, tuz ve karabiberi ilave edip karıştıralım. Tüm malzemeler birbiriyle güzelce bütünleşene kadar karıştırmaya devam edelim. Karışımı yağlı kağıt serili fırın tepsisine alalım. Tepsinin her yerine gelecek şekilde eşit miktarda yayalım. Ben karışımın içerisine sıvı yağ eklemeyi unuttuğum için üzerine 2 yemek kaşığı kadar ekledim. Sizler tüm malzemeleri eklerken sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirelim. Hazırladığımız kıymalı iç harcını patatesin her yerine gelecek şekilde eşit miktarda yayalım. Tepsinin uzun kenarından başlayarak patatesi rulo şeklinde saralım. Patatesli rulonun üzerine de rendelenmiş kaşar peyniri ekleyerek tekrar fırına sürelim. Bugün her şeye maydanoz eklemişiz ama patatesli rulonun üzerine de ince kıyılmış maydanoz ilave edelim. Dilimleri ayırdıktan sonra servis edebilirsiniz. Lezzeti çok güzel olan, herkes tarafından beğenilebilecek bir tarif arıyorsanız bu tarifi mutlaka Ramazan sofralarınıza yer vermelisiniz.
Sebzeli pilav yanına tavuk şiş tarifi. Öncelikle tavuklarımızı hazırlayarak tarife başlayalım. Ben genellikle bu tarz tariflerde but ızgaralık tavuk kullanmayı tercih ediyorum. Tavuk göğsüne göre daha yağlı olduğu için tercihimi bu yönde kullanıyorum. Dilerseniz tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Tavukları iri iri küp şeklinde doğrayalım. Sizleri çok fazla sıkmadan tariflerin tüm detaylarına yer vermeye çalışıyorum. Bazen tarifleri seslendirirken unutup atladığım yerler olduğunda açıklamalar kısmına mutlaka ekliyorum. Açıklamalar kısmını bu yüzden kontrol etmenizde fayda var. Tavukları doğradıktan sonra sosunu hazırlamaya başlayalım. Karıştırma kabına sıvı yağ, salça, yoğurt, baharatlar ve sarımsağı ekleyip karıştıralım. Hazırladığımız karışımı tavukların üzerine ekleyip tavukların her yerine gelecek şekilde güzelce karıştıralım. Bu şekilde buzdolabında 1 saat kadar beklettim. Şişlere önce biber takıyorum. Sonra tavukları dizmeye başlıyorum. Araya tekrar bir tane daha biber ekleyip tavuk dizmeye devam edelim. En son üzerine çeri domates takıyorum. Bu şekilde tüm tavuklar bitene kadar dizmeye devam edelim. Tavukların üzerine ıslatılmış yağlı kağıt örterek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Son 10 dakika üzerindeki yağlı kağıdı alıp tavukların güzelce kızarmasını sağlayalım. Pilav için önceden pirinçlerimizi ıslayalım. Bir kaba pirinçleri alıp üzerine tuz ilave ettikten sonra pirinçlerin üzerini geçecek kadar kaynar suyla yaklaşık olarak 20-25 dakika kadar beklettim. Pirinçler ıslanırken biz de diğer aşamaya geçebiliriz. Tencereye sıvı yağ ekleyip kızdıktan sonra küçük küçük doğradığımız soğanları ilave edip kavurmaya başlayalım. Soğanların üzerine havuçları ilave edip pişirmeye devam edelim. Suyunu süzüp yıkadığımız pirinçleri de ilave edip karıştıralım. ...4-5 dakika bu şekilde pişirdikten sonra bezelyeleri ilave edip karıştıralım. Pilava tuzunu ekledikten sonra tavuk suyunu ilave edelim. Pilavın suyu kaynamaya başladıktan sonra karıştırıp ocağı kısarak kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Pilav tüm suyunu çekip piştikten sonra üzerine tereyağı ekleyip demlenmeye bırakalım. Son olarak pilavın içine ince kıyılmış dereotu ekleyip tekrar karıştıralım.
Servis etmeye artık pilavımız hazır. Bu tarz tavuk şiş gibi tarifleri özellikle kalabalık misafirlerimde hazırlamayı seviyorum. Yapım aşaması biraz uzun sürüyor ama servis aşamasında büyük kolaylık sağlıyor. Sıradaki tarifimiz şerbetli irmikli tatlı tarifi. Bu tarifi daha önce Instagram'da yapıp paylaşmıştım. Deneyen takipçilerim çok beğendi. Ara ara yaptığım çok lezzetli bir tarif. Öncelikle şerbeti hazırlayarak başlayalım. Şekeri, suyu ve limonu tencereye alıp yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynatalım. Sonra soğumaya bırakabiliriz. Tatlının hamuru için karıştırma kabına oda sıcaklığındaki tereyağı ve pudra şekerini ekleyip krema kıvamına ulaşana kadar karıştıralım. Karışıma yumurtaları ve sıvı yağ ekleyip tekrar karıştıralım. Tüm malzemeler karıştıktan sonra yavaş yavaş un ilave etmeye başlayalım. Bir paket kabartma tozunu da ilave edelim. Yumuşak, ele yapışmayan kıvamlı hamur elde edene kadar un ilave edebilirsiniz. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Yumuşacık, ele yapışmayan çok güzel bir kıvam. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak şekil vermeye başlayalım. Hamurun içine ceviz ekledikten sonra elimizle yuvarlayalım. Tüm hamur bitene kadar bu şekilde şekil vermeye devam edelim. Şekil verdiğimiz hamurların dışını irmiğe bulayalım. Tüm hamurları irmiğe buladıktan sonra videoda gördüğünüz gibi üzerine çizikler atalım. Sayfamda görmek istediğiniz tarifler varsa yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu tarifleri beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşınıza ya da böyle bir sofra hazırlasa da yesek dediğiniz arkadaşlarınızla videomu paylaşmayı unutmayın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirelim. Fırından çıkarttığımız tatlıları 5 dakika dışarıda bekletip ilk sıcağının çıkmasını sağlayalım. İlk sıcağı çıkan tatlıların üzerine soğuk şerbeti ilave edelim. Tatlılar şerbetini çektikten sonra 10 dakika kadar da diğer tarafını çevirerek her yerin eşit bir şekilde şerbetini çekmesini sağlıyorum. Şerbetini çeken tatlıların üzerine Antep fıstığı ekleyerek servis ettim. Lezzeti, görüntüsü çok güzel olan bir tarif. İftar sofralarınıza çok yakışacak nefis bir tatlı. Hem yapılışı kolay hem de oldukça bereketli bir tatlı. Ramazan'da kalabalık davet sofraları hazırlayacaksanız bu tatlı tarifi tam size göre. Tüm tariflerimin sonuna geldik.
Sofrada görmüş olduğunuz börek tarifini daha önce pek çok kez hazırladığım için bu tarife eklemedim. Böreğin tarifine isterseniz sağ üst köşede çıkan yazıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sizler Ramazan sofralarınızda hangi tariflere yer vermeyi seviyorsunuz? Ya da özellikle yaptığınız, yörenize ait olan bir tarif varsa yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Benim için de sonraki hazırlayacağım davet sofraları için fikir olabilir. Tariflerimi sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde kanalım gün geçtikçe daha da büyüyor. Sizlerin değerli yorumları benim için çok kıymetli. Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kıymetli vaktinizi videom için ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşene kadar hoşça kalın. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum.